Hanımlar beyler, Yemek.com stüdyosuna hoş geldiniz. Yazın bu sıcak günlerinde içimizi ferahlatacak böyle balkonlarda, teraslarda, parklarda, bahçelerde sevdiklerimizle tadını çıkarabileceğimiz buz gibi tarifler vereceğim. Buz gibi der demez kaçmaya çalışanlar, bu tariflerden mahrum kalanlar, sizler de bir yere ayrılmayın. Çünkü bu bölümümüzün sponsoru Sensodyne'in hassasiyete karşı korumaya yardımcı olmasıyla sizler de bu tariflerden mahrum kalmayacak. Sensodyne'le yaz boyu buz gibi tariflerin tadını çıkartacak. Hassasiyeti değil, anı yaşayacaksınız. Hazır böyle karpuzlar olgunlaşmış, şahane bir karpuz frozen. Ardından içerisine dondurma koyup ısıra ısıra yiyebileceğimiz şahane bir dondurmalı sandviç tarifi vereceğim. Kurabiyesine dikkat, muhteşem. Sonrasında ben sağlıklı bir şeyler yemek istiyorum şefim diyenler, sizlere çilekli, yoğurtlu şahane bir dondurma tarifi, kendini şımartmak isteyenlere de muzlu, bisküvili bir soğuk kahve tarifi vereceğim. Sizler abone olun, ben de tarife başlıyorum. Dondurmalı sandviç için tabii ki üstündeki o muhteşem kurabiye yapmak lazım öncesinde. Oda sıcaklığında, burası çok önemli, oda sıcaklığında tereyağımız var. Ve toz şekerimizi bu tereyağı güzelce spatula ile yedireceğiz. Normalde bu tarz böyle yumuşak kurabiyelerde esmer şekerin o nemliliğinden faydalanır. Tabii ki esmer şekerle sürekli karıştırmak vesaire zor olduğu için ben ne yapıyorum? 2 yemek kaşığı pekmezle bu işi hallediyorum. Şimdi bunları karıştıracağım. Şeker, tereyağı ve pekmez güzelce karıştılar. Adeta böyle bir krema haline aldılar. Bunu kenara alalım. Şimdi öncesinde kuru malzemelerimizi karıştıracağız. Unumuzu hemen eleyelim öncesinde. Vanilim var. Kabartma tozumuz. Çok az kabartma tozu koyuyorum içerisine. Ve kakao. Eğer kakaolu yapmayacaksanız kakao miktarının yarısı kadar un ekleyebilirsiniz. Karıştıralım. Tüm un ve kakaonun birbirine geçmesi çok önemli. Bu karıştırma işlemi neden önemli diye soracaksınız. Çünkü biz kuru malzemeyi bir anda eklemeyeceğiz. Azar azar ekleyeceğiz. Her seferinde eşit miktarda kuru malzeme girebilmesi için öncesinde karıştırmamız gerekiyor. O nedenle bu adımı atlamayın. Burası da tamam. Sütümüzü bakın henüz eklemedim. Sütümüzü de sonra ekleyeceğiz. Kuru malzemeden şöyle 2 dolu yemek kaşığı öncesinde tereyağın üzerine atıyoruz ve spatula ile yediriyoruz. Yine kuru malzemeden ekliyoruz. Gördüğünüz gibi artık kuru malzemelerle tereyağı buluşamamaya başladı. Şimdi ne yapacağız? Sütü azar azar ekleyeceğiz. Öncesinde tereyağı şekeri karıştırdık. Sonrasında kuru karışımı azar azar. Yetmeyince biraz da süt ekleyerek bu işleme devam ediyoruz. Çok az ekledim sütü. Onu da yediriyorum. Cıvıklaştığı noktada ne yapıyoruz? Bu sefer de kuru malzeme ekliyoruz. Kurabiye hamurum hazır. Gördüğünüz gibi cıvık bir hamur. Çünkü sonrasında donduktan sonra yumuşak kalabilmesi için bu kıvam çok çok önemli. Şimdi bundan sonrasında isterseniz tek bir parça haline yayarsınız. Sonrasında dilim dilim kesebilirsiniz. Ya da benim gibi bir dondurma kaşığınız varsa yuvarlak yuvarlak da koyabilirsiniz. Tepsimizi çok fazla doldurmayalım. Bu tariften yaklaşık 8 tane büyük kurabiye çıkıyor. Yani 4 tane sandviç yapabilirsiniz. 10 dakikada pişeceği için kurabiyeleriniz yarı yarıya da pişirebilirsiniz. Çok fazla tepsiyi doldurmamak önemli. Çünkü kurabiyeleriniz yayılacak. Şimdi bu köşeler çabuk kurumasınlar diye bir parmağınızı suya bandırın. Hafifçe, çok fazla ıslatarak değil, parmağımızı yine çok fazla ıslatmıyorum. Şöyle köşeleri aşağı doğru bastırabilirsiniz. Tam bir yuvarlak olsun. Fırınım alt üst fanla açık, 190 derecede, yaklaşık 9-10 dakika sonra kurabiyeler hazır. Tam 9 dakikada benim kurabiyelerim hazır. Şimdi çıkartır çıkartmaz hafifçe tepsimizi vuracağız. Varsa içerisinde bir yayılma payı da o da yayılsın. Önce oda sıcaklığında iyice soğutacağız. Yaklaşık bir 20-25 dakika sonra soğumuş olacaklar. Ondan sonra bunları derin dondurucuya kaldıracağız. Bir saat dinlenecekler. Sonra dondurmalarını içerisine ekleyeceğiz. Kurabiyelerimizi derin dondurucuya koyabileceğimiz bir tepsiye aktardım.
hala yumuşacıklar. Öyle taş gibi sert kurabiyeler değiller. O nedenle mesela şu anda bunların arasında dondurma koyarsak bastığımız gibi kurabiyelerimiz paramparça olur. O nedenle bunları da derin dondurucuda yaklaşık 1 saat kadar donduracağız. Sonrasında dondurmayla buluşturacağım. 1 saatin sonunda kurabiyelerimizin bir durumuna bakalım. Az önce yumuşacıklar, şimdi hafiften ağırlaştılar, sertler artık. Ben bunların içerisine vanilyalı dondurma koyacağım. Bir de kenarlarını hafif böyle damla çikolataya bandırıp sonrasında tekrar derin dondurucuya kaldıracağız. Yaklaşık 1 saat sonra yemeğe hazırlar. Ama sizler bunu dilediğiniz zaman yaklaşık 1 ay boyunca tüketebilirsiniz. Oh, çok güzel bir sandviç olmadı mı ya? Bu arada tabii ben birazcık görselliği büyük olsun diye büyük yaptım. Sizler bunu hemen donduktan sonra ikiye bölüp streçleyip derin dondurucuda 1 ay boyunca saklayabilirsiniz. Canınız ne zaman dondurma isterse, böyle güzel bir sandviç yemek isterse çıkartırsınız. Bir tanesinin tadına varırsınız. Tabii ki ben şimdi bunu yerim. Bir burger edasıyla. Yumuşacık kurabiye hala. Saatlerdir derin dondurucuda duruyor ve hala ısırılabilir, yumuşacık bir kıvam var. En baştaki teknikleri uygulamayı unutmayın. Çok dikkat edin ve sonunda dillere destan şahane bir dondurmalı sandviçiniz olacak. Bunları erimeden ben şimdi bunları derin dondurucuya kaldırıyorum ve yepyeni tarifimize geçiyoruz. Karpuzlu frozen için donmuş karpuzlara ihtiyacımız var. Karpuzları mümkün olduğunca tüm çekirdeklerini çıkarttım. Kalın küpler haline doğradım. Derin dondurucuda 1 gece beklediler. Ondan sonra karpuzlarınızı şu şekilde torbaya koyabilirsiniz ve derin dondurucuda canınız ne zaman isterse kullanmak üzere saklayabilirsiniz. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Çok az malzememiz var. Karpuz, bal ve limon suyu. Ama güzel de bir sunum yapmak istiyorum size. Öncesinde sunum işleriyle başlayalım. 2 yemek kaşığı kadar toz şeker koydum. Şimdi limonun kabuğunu şekerin üzerine rendeleyeceğim. Hafif havanla da dövelim. Şekerimizi tabağımıza alalım. Düz bir tabak olsun. Düz zeminli bir tabak olsun daha doğrusu. İşin şov kısmını hallettik. Şimdi limonumuzun suyunu sıkalım. Şimdi ihtiyacımız olan tek şey blender. Bu ses önemli. Tam sertliğe ulaşmadan karpuzlarınızı çıkarmayın. Yaklaşık yarım limonun suyu yeterli olacaktır bir bardak için. Tatlılığı da size bırakıyorum. Ben bal kullanacağım ama ben içeceklerde bal sevmiyorum diyorsanız pudra şeker ekleyebilirsiniz. Ya da ben hiç şeker tüketmek istemiyorum diyorsanız karpuzun doğal şekeri ve limonun ekşiliğiyle de bunun tadını çıkartabilirsiniz. Ama ben şöyle 1 tatlı kaşığı kadar balımı da ekliyorum. Aslına bakarsanız işlemlerimiz bu kadar. Hafifçe sallayalım. İsterseniz tabii biraz sert geliyorsa makinenize çok az su ekleyebilirsiniz ama bir anda çok fazla eklemeyin. Böyle kaşık kaşık ekleyebilirsiniz. Ve hepsi bu kadar basit. Şunun kıvamına bakar mısınız? Muazzam. Şimdi az önce hazırladığımız şekeri alalım. Servis yapacağınız güzel bir bardak alın. Hafiften şöyle bir limonla kenarına geçin. Sonrasında bardakta çevireceğiz nazikçe. Güzelce bir bardak hazırladık. Frozen'ımız hazır. Ve ben bunu içerim. Buz gibi. Resmen ağız dondurucu ama acayip ferahlatıcı. Karpuzun tadı muhteşem geliyor. Limonun ekşiliği yeterli. Bal benim için yeterli ama ben daha şekerli seviyorum. Daha şekerli seviyorum diyorsanız yöntemleri söyledim. Bir sonraki tarafa geçelim. Şimdi sıra geldi sağlıklı tarifi bekleyenlere. Yine çileğimiz var, yoğurdumuz var, balımız var, limon suyumuz var. Hepsi bu kadar. 4 malzemeli.
Duydunuz, taş kıvamında donmuş çileklerimiz var. Yani ne yapıyoruz? Canımız soğuk şeysinin aslında çok fazla uğraşmamıza gerek yok. Derin dondurucumuzda birazcık soğuk meyve tutmanız sizin çok güzel, muhteşem tatlara ulaşmanızı kolaylaştıracaktır. Çileklerimin birazını doğrayıcımıza alalım. İçerisine süzme yoğurt koyuyorum. Hafif kat kat koyacağım ki kolayca karışabilsinler. Bir limonun suyunu da ekliyorum içerisine. Balımızı da ekleyelim. Yaklaşık 3 yemek kaşığı da bal ekledim. Hepsi bu. Şimdi bir tadına ve kıvamına bakalım. Bence birazcık daha tatlı olabilir. Burada size bırakıyorum. Bal yerine normal pudra şekeri de kullanabilirsiniz, şeker de kullanabilirsiniz ama tabii ki biz bunu birazcık daha sağlıklı bir versiyon balla tercih ediyoruz. Birazcık daha yoğurdu fazla, o yüzden çileğini arttırıyorum. Bu şekilde sizler de dilediğiniz aromayı bulabilirsiniz. Bunun içerisinde donmuş frambuazlar, aklınıza ne gelirse vişneler de kullanabilirsiniz. Şöyle güzelce bir harmanlayalım. İçerisinde böyle hafif irili küçüklü çilek parçaları da var. Tadı efsane. Şunun kıvamına bakar mısınız? Şimdi bunu tekrar derin dondurucuya kaldıracağım. Sertleşince yaklaşık 2-3 saat sonra dilediğiniz zaman yemek için hazır. Top top tüketebiliriz. Şunun renginin güzelliğine bakar mısınız ya? Mükemmel gözüküyor. Hemen şunun kıvamı falan çok güzel. Yani güzel bir top yapalım kendimize. Klasik süsleme de yapalım. Şöyle bir parça naneyle. Ve hemen tadına bakmak istiyorum. Ben bunu yerim. Kıvam falan çok güzel. O yoğurdun ekşiliği, limon, çilek, bal hepsi bir arada muhteşem bir dengedeler. Çok güzel bir tarif. Asla pişmanlık hissetmeyeceksiniz. Normal bir dondurmaya göre çok düşük kalorisi var. Bu tarifi gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Ben bunu bitireyim. Sıra geldi bisküvili, muzlu, soğuk kahveye. Adeta bir tatlı yerine tüketebileceğiniz şahane, böyle yumuşacık dokusuyla muhteşem bir kahve olacak ve yapması çok basit. Bir tane blender kabı alın. İçerisine istediğiniz kadar, ben bebek bisküvisi kullanıyorum çünkü tadı muhteşem. Ama sizler evinizdeki herhangi bir bisküviyi de kullanabilirsiniz. Şöyle güzel bir kıvam versin diye de yarım muz. Dileyen bir de koyabilir. Ki sanki ben bir muzla yapsam daha hoş olacak. Bir anda kokusu hoşuma gitti. Şöyle 2 ufak bardak kahvem var. Soğutulmuş kahve ya da cold brew dediğimiz kahveden kullanın. 1 çay bardağı soğuk sütümüz var. Her şeyimizin soğuk olması burada çok önemli. Ve bolca buz. Sadece blenderdan geçireceğim. Bu kadar basit. Şuna bakar mısınız ya? Şimdi bunu doğruca içebilirsiniz ama şimdi dışarıda öyle havalı bardaklar falan yapıyorlar. Yani biz evde de yapabiliriz bunları. Satılan karamel soslar olur, verdiğim karamel sos tarifleri olur. Hiç fark etmez. Çikolata sos da olur. Yapacağınız tek şey var. Uzun bir bardak alın ve etrafından güzelce dökün. Akmasına izin verin. Ve ben bunu içerim. Ben bunu bir kere içerim ama böyle beynim donacak. Oh, çok soğuk. İnanılmaz güzel. Birincisi, içerisine hiç ekstra şeker koymadığımız için o böyle dışarıda satılan aşırı şekerlilerden değil. Ama ben şekerlisine bayılıyorum diyorsanız yine içine şeker ekleyebilirsiniz. Ben eklemiyorum. Muzdan gelen doğal şeker, bisküviden gelen birazcık şeker, geri kalan zaten kahve, süt, şekersiz, içerisinde bolca buz var. Şekeri muazzam dengelemiş. Bardağın kenarına koyduğumuz karamel zaten dekoratif, çok fazla içerisindeki lezzeti etkilemiyor. Yani ona çok takılmayın siz. Tarifi yapın, keyfini çıkartın. Gördüğünüz gibi birbirinden lezzetli, pratik, buz gibi 4 tarif anlattım. Bu tariflerle ağzınızdan yayılacak serinliğe
Sizler de kayıtsız kalamayacaksınız. Yalnız diş hassasiyeti yaşayanlar, bu durum sizleri nasıl etkiliyor? Lütfen yorumlara yazın. Sensodyne'le hassasiyeti değil, anı yaşayın ve bu güzel buz gibi tariflerin tadını yaz boyunca çıkartın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Size de yapacağım şimdi. Çok güzel.